Dun 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 dun. Güzel bir şarkı değil mi ya? Dun 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 dun. Aynen bayağı. Herkes onun ismini soruyor. Herkes Zeki abi onun ismi ne? O şarkının ismi ne? Yani bilmiyorum yani. Onu ben seçmiyorum. Gençler merhabalar. English with Zeki hoş geldin. Reşat sen de hoş geldin. Bir şey söyleyeceğim. Sadece Ne niye söyleyeceğim? gençlere selam veriyoruz? Ben genççiyim. Yani ben gençleri severim. Ne yapayım? Abi. Şimdi şu mikrofon cızırtı weird. yapıyor mu? Is everything good with the microphone? Are we good? Mikrofonu cızırtı yapmıyor ama sanırım ben konuşurken benim sesim senden tekrar yankılanıyor nedense. Değil mi arkadaşlar? Bir yazın yorumlara. Ben çünkü kendi sesimi duyuyorum şu anda. İlginç. Şunu azaltayım. Şimdi nasıl? Bir şey söyle. Bla 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 bla. Did you hear a blah 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 blah? Yeah, I did hear it. O sende galiba. Yani ben bunları kullanıyorum. Bir şey söyle. Bla 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 bla. Ya hiçbir şey duymuyorum zaten. Yani o sende. Neyse. Gençler siz yazarsınız yorumlarda ve Yankılanıyormuş. evet senin yankılanıyor. Yok öyle olmuyor. Evet. Hafif yankı var. Evet. Ha. Neyse. Ya diyorlar. Ha. İlginç. Ne yapalım? Neyse. Ben konuşmayayım o zaman. Olabilir. Neyse. Sen kullanıyorsun değil mi? Kulaklık kullanıyorsun. Neyse Her biz devam zamanki edelim. gibi. Aha. Enteresan. Gençler biz bu akşam ne yapacağız? Geçen hafta aslında aynı şey yaptık. Biz böyle en sevdiğimiz yorum. Gençler bunlara inside jokes deniyor. Inside jokes. Yani bizim aramızda komik olan ama herkesin anlamayacağı şeyler. Inside jokes. Okay, düzeldi diyor. Umarım bu doğrudur. Okay. Konuşmadım ki o yüzden düzeldi. There is no yankı. There is no yankı mankı. Okay. Arkadaşlar, geçen hafta biz ne yaptık? Siz Bir saniye bana bir bildirim geldi. Okuyayım onu. Bildirim mi geldi? Şimdi Ne canlı diyor? yayın izleyin. English with Zach, Vocabulary ve Writing Geliştirme. Siz yazın biz düzeltiriz. Featuring Dillendim. Bunu izleyelim bence ya. Biz ne yapıyoruz? Abi bence gayet güzel bir şey. Bence onu izledim. Bence herkes onu izlesin. Bence herkes arkadaşını arasın. Herkesin arkadaşı da izlesin. Okay. So, what was I saying? Something, I don't know. I don't listen to you when you talk. I mean, I that's a good idea. So, siz rastgele kelimeler seçeceksiniz. Biz de o kelimelerden 4 tane falan seçeceğiz. Ondan sonra hepsini kullanan böyle koskocaman bir cümle ya da bir paragraf yazacaksınız. Biz de o sizin yazdıklarınızı düzelteceğiz. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Şimdi bir kelime yağmuru gelsin. Siz kullanmak istediğiniz kelimeler yazarsınız. Biz de onlardan birkaç tanesini alacağız. Tamam mı? Bir kelime yağmuru gelsin. Hadi. Gelirken Hadi arkadaşlar. ne konuşalım? Bilmem. Bugün ne yaptın? Bugün deadlift günü müydü yine? Yok, deadlift günü yarını çarşamba gününe yaptım. Getirdim, değiştirdim yani. Artık deadliftimi çarşamba günü yapıyorum. Sen ne yaptın? Spora gittin mi? Ben bugün spora gittim, sırt çalıştım. Bütün sırt rekorlarımı kırdım, aynen. Bütün ağırlık rekorlarımı bugün kırdım. Mutluyum. Ne çektin? Ne bastın? Nasıl? Ne bastın? Ne çektin? Ya aletlere göre şimdi söylemem gerekir de. Söyle. Dün mesela göğüs rekorumu kırdım. Şimdi birçok kişi için böyle 100 kilo kaldırmak kolay da ben ilk defa yardımla 100 kilo kaldırdım. Yardımlı. Bench press. Yes, yardımlı. Okay, so let's take a look at our words. So we have the word insist. Türkler için bayağı önemli bir kelime. Insist. Tamam, insist olsun. Ondan sonra civilization olsun. Tamam mı? Ben bunları yazıyorum. Sen 2 tane daha seçeceksin. Insist. Civilization. 2 tane daha seçelim. Yok, bir tane daha seçelim şimdi. Yok. Bir tane daha seçelim. Recognize.
Recognize. Şimdi arkadaşlar, arkadaş olmayanlar kim izliyorsa siz bu For üç the kelimeyi yes. For the record, someone spelled it like the word, but he spelled it with an S, and that's the British way of spelling it. But the This is American true. way is Z. So Yes. keep that in mind, guys. That is correct for many words. A lot of words that are spelled with an S in England and the United Kingdom are spelled with a Z in America. For example, what's another good example? I can't think of another example, but there are many. Organization. Okay. Organize. Yeah. So, arkadaşlar bu üç kelimeyi kullanan koskocaman bir cümle kurmaya çalışın. Ya da iki cümle olur. Hadi bekliyoruz. Siz yazacaksınız, biz düzelteceğiz. Sizi beklerken ne diyelim? What should we talk about while we are waiting? Should I play guitar? Should I play guitar? Well, you can do that. You can play a song using the lyrics. Insist, civilization recognized. I couldn't recognize her because she was from another civilization. I tried to insist, but she wouldn't talk to me. What? That was pretty good. So we have one right here. I haven't read this yet. He was insisted to what? On the Okay, so civilization is a noun. Civilization bir isim oluyor yani. Ne diyelim? Medeniyet mi diyelim? Türkçe'de. Evet. Bir isim oluyor, bir şey, bir özne ya da bir nesne yani bir şey, bir isim oluyor. Bunu tekrar yazalım arkadaş. İsmin ne? İsmin Yıldız mı? Yıldız arkadaş. Bunu tekrar yazalım. Star. Okay, so. Hoş geldin. All right, so. I recognize that Ataturk was insisting on having an advanced civilization. Okay, sure. Yani gramatik olarak bu oldu. I recognize that Ataturk was insisting on having an advanced civilization. Yani gramatik olarak bu oldu. Here we go. Evet. Bu sende. I was insisting my civilization to recognize the gay marriage, but it wasn't working at all. I think I need to wait another century for that. I was insisting my civilization. What do you say? Olmaz. Yani. I was insisting that my civilization recognize gay marriage. Şimdi gay marriage'in önündeki the kelimesini çıkaracağız. I insisted diyelim. I insisted yani was insisting yani belki bir hikaye anlatırken I was insisting diyebiliriz. Ama yani yani bunu yaptım şeklinde bir şey anlatmak istiyorsak I insisted that my civilization recognize gay marriage şeklinde bunu anlatabiliriz. Değil mi? Evet. Okay. Bu arada biz bayağı söyleyeyim. Hani insist, civilization ve recognize bunları böyle bir anlatmadık ya. Hani bilmeyenler olabilir. Okay, you're right. This is true. I just started playing guitar. I just jumped yeah, right into we the music. I started singing. What the hell is wrong with us? You can't stop the music, man. Okay. Yeah, you can't just. So, bu üç kelimenin anlamları nedir? Reşat sana soruyor. Bana sormuyor. Ben yokum. Tamam mı? Ben bir şey söyleyeceğim. Ben İngilizce bilmiyorum ki. Öyle mi? Evet. Öğrencilerin bunu biliyor mu? Bir kanal keşfettim ben YouTube'da. Master of Languages. Onu dinledikten sonra bütün bildiğim dilleri unuttum ben. Unuttun değil mi? Hepsini unuttum. Bir anda böyle gitti. Ama Hollandaca öğrendim. Hollandoca mıydı? Neydi o? Hollandaca. All right. So, insist. Yani siz Türkçe'de yani ısrar gibi bir şey diyorsunuz. İşte bunu yer misin? Yoksa. Yok ya, yok ya ben istemiyorum. Yok ya yersin falan. Insist o anlama gelir. Civilization.
Yani Türkçe'de yani. Civilization. Medeniyet gibi bir şey dersiniz. Medeniyet, evet. You can talk about the Ottoman Empire, or you can talk about the Aztecs, or Yes. their civilizations, the ancient feudal Japan, whatever. They are civilizations. Recognize can be something like, tanımak, something like that. It could be with a person, like I didn't recognize this person, like onu tanıyamadım yani. Aynen. It could also be like that other guy said up here. This kind of recognize would be to acknowledge the validity of, to acknowledge. That's all. That's the only way I can think to describe it. How would you describe this? Yani tanımak bir şeyi, hani mesela bir kanunu tanımak, bir yasayı tanımak, bir hakkın varoluşunu tanımak gibi bir şey. Ya da bir kitleyi tanımak gibi bir şey. Mesela bununla ilgili şey vardı mesela, Katolik Kilisesi şey yapmış. Neydi Papa'nın adı? What's the name of the Pope again? I have no idea. Bugün gazetede okudum işte, gay marriage'i tanımıyor. Catholic Church doesn't recognize gay marriage. Okay. Right, so yani recognize. Öyle bir şey okumuştum. Bir şeyin böyle geçerliliği, yani onu tanımak, onun öyle bir şey. So. Ya da tabii yani birini hani görüp de mesela tanımadım diyebiliriz. Senin dediğin gibi I didn't recognize him, or I didn't recognize it was her gibi bir şey. Okay, so here we go. Here we go. Recognizing the importance of science, old societies insisted to be a civilization. So the first, ilk kısmı, recognizing the importance of science. Gayet güzel girdin. Ondan sonra çok anlamlı olmuyor. Yani old societies, okay, old societies insisted to be, yani bu çok anlamlı olmadı. Yani old societies insisted to be civilizations. O çok anlamlı gelmedi bana. Bu sende? I see my old friend and I recognized him yesterday, and he said, "Dude, please come with. We should go Civilization Museum. Please accept it." And I accepted it because he insisted so much. Okay, there are some errors. We have a lot to talk about. We have things to talk about. Going on. Okay, so go ahead. You can start. Okay, yesterday'den bahsettiğimiz için see saw olması gerekiyor. I saw my old friend and I recognized him. Ben dondun mu şimdi? Yoksa ben mi dondum? Ben dondum mu? Having trouble connecting. This is often caused by an unstable connection. Ben mi dondum, sen mi dondun? Ben dondum ya galiba. Benim internette sıkıntılar var son zamanlarda. Okay. Anyway. Ben anlatıyorum. See, oradaki see, saw olacak. Yani geçmiş zaman oluyor. I saw my old friend and recognized. İki kere söylemeyelim. I saw my old friend and recognized him yesterday. Sure. I saw my old friend yesterday and recognized him. Great. Oradan almak istiyor musun? Okay, and he said, "Dude." Hold on. Doğrusu bu. Tamam mı? Bu bilinsin. Doğrusu bu. How to implement things you learn on the internet. Okay. Yes. Anyway, I did see him. Okay. So I saw my old friend and I recognized him. I saw my old friend yesterday and recognized him. And he said, pardon, açılıyor. Quotation marks. Yes. Dude, virgül, please come with me. Please come with us. Please come with us. Us. We olmayacak orada. Us olacak. Yok dur ne?
with me demek istiyor bence. Please come with me. We have to go. Right. Please come with me. Nokta. We should go to the Civilization Museum. Please accept it. Şimdi Ama arkadaşlar. Should, bir şey söyleyeceğim. Orada should da tuhaf durmuyor mu? Sanki should birinin beklentisinden ötürü gidiyorsun. Mesela annem söyledi de we should. Hani bana öyle geliyor. Sana da öyle geliyor mu? Yani öyle bir şey var yani bunu yapsak iyi olur yani we should şey değil de yani gitmemiz gerekiyor, gitmek zorundayız değil de yani gitsek iyi olur şeklinde bir şey oluyor. Hem de nazar şimdi nokta yok, virgül yok, büyük harf yok. Bir cümle nereden başlıyor, nereden bitiyor? Yani benim başım döndü yani bunu okurken. Abi bunu tekrar yazalım ve tekrar bakalım buna. Tamam mı? Okay. Reşat, bu sende. Okay. The president recognized the journalist and answered her question about nuclear war, and the president insists that nuclear war will be the end of civilization. Okay, burada da there's something going on here too. Okay, the president recognized the journalist bir kere. Bu kısım yani ne demek istiyorsun burada? Böyle bir cümle olabilir ama ne demek istediğine bağlı. Yani bu şeyi tanıdı bir yerden. That's my friend the journalist that I know. Ben onu tanıyorum. O yüzü tanıyorum falan. Aynen. And answered her question about nuclear war. Okay. And geliyorsa virgül gelmez. Çünkü and zaten virgül fonksiyonunu alıyor. And the president insists. Bir kere geçmiş zamandan bahsediyorsun. O yüzden insists olamaz. Insisted olması gerekir. Olsa bile. Insisted that nuclear war will be the end of civilization. Böyle bir ısrar nasıl olabilir? Yani mesela bunu Türkçe'ye çevirsek şey demiş olursun. Ve Cumhurbaşkanı nükleer savaşın medeniyetin sonu olacağına ısrar etti. Böyle mantıklı bir şey çıkmıyor ortaya. He insist. Yani ya da çıkıyor mu? Türkçe'ye çevirecek olsam çıkmaz çünkü. Türkçe'de mantıklı bir şey olmaz. Ama yani insist yani he insisted that he was innocent diyebiliriz. Yani bir kişi masum olduğunu böyle söylüyor. Yani burada okey mi sence? And the president insisted that. Yani bu şey oluyor. Bir başkası yok diyor. Okey. Evet, bir iddiayı. Evet, tamam. Bir başkası farklı bir fikirde, farklı bir düşüncede ve bu başkan yani neydi? Bu president yok evet yani ben böyle olacak. Yok böyle olacak yani. He insisted yani inatla sanki yani he insisted that nuclear war would be the end of civilization. Okay. Evet. Bir kişi çok önemli bir yorum yazdı şimdi. Hello. Okay. Bu daha da önemli bir yorum. Dur. Bu. Tamam. Pasifik. Bir kere bir şey okumuştum. Adamın adı Pasifik ya. Bir kere internette şu soruyu okumuştum. How deep is the Pacific Ocean? And someone said, could you be more Pacific? Right. That's in America, like 6-year-olds often say Pacific Ocean or you need to be more Pacific. So, our good friend Sick Benny Alex says, I insisted Ferhat Yıldız to not become the world's best teacher, but he didn't listen to me. Nokta büyük harf. He said, quotation marks, our civilization needs me. Nokta büyük harf. I will teach everyone Hollandaca. Nokta büyük harf boşluk. But that guy doesn't recognize me. Okay. So, hey Alex, I insisted that Ferhat Yıldız, how would we say this? I insisted that he not become. I insisted. Şu biraz karışık olacak ama. Not to become. I insisted
that. I insist, yani bir kişiyi ısrar edemezsin. Yani öyle bir şey olamaz. Yani I insisted, yani bir kişiyi insist edemezsin İngilizce'de. I insisted you olamaz. I insist, şöyle bir şey diyebiliriz. Bu biraz karışık oluyor ama I insisted that Ferhat Yıldız not become the world's best teacher şeklinde bir şey diyebiliriz. O biraz karışık oluyor. Daha basit bir şey aklına geliyor mu? Yani would ile kullanırsak belki daha mantıklı olabilir. Yani? I insisted that he would not become. O farklı bir anlam ama. Farklı bir anlama geliyor. Yani olmayacağını. Ya, kendi başına zaten that, not to become, would become. I insisted. Ben şöyle anladım. Yani yok olma şeklinde. Yani bir emir olarak yok olma. İşte dünyanın en iyi, the world's best teacher olma ama beni dinlemedi şeklinde anladım. Ama sen yani olmayacağını söyledim şeklinde anladın galiba. Evet, her neyse. Teacher'dan sonra bir nokta olacak. Aslında nokta olmayabilir çünkü but geliyor. But he didn't listen to me. Nokta, büyük harf. He said, quotations, our civilization needs me. Nokta. I will teach everyone Hollandaca. Nokta, boşluk, büyük harf. But that guy doesn't recognize me. Recognize. You could say this. He doesn't recognize my greatness. He doesn't recognize my how wonderful I am. Something like that. Okay? We're gonna get sued for this, by the way. Probably. All right. So, birkaç kelime daha alalım arkadaşlar. Bir kelime yağmuru daha gelsin. Ve gelirken ne konuşalım? Gelirken ne konuşalım biliyor musun? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Soruydu bu zaten. All right. Bugün bayağı fikirsizim. Okay. So, hold on. What was this? I saw something funny. Samet Kayra'nın. This one? Hello, I'm 48-year man from Somalia. Sorry for bad England. I sold my wife for internet connection, for play Counter-Strike, and wanted to become the goodest player like you. Ben böyle şeylere dayanamıyorum ya. Bu yorumu daha önce okumuştum. Chicken translation. Okay. Why don't you? Someone, wait a second. Joe Shabani says, "Why don't you two read my comments? What's going on?" I don't know, man. Recommends with T. What is read that? Read my recommends. That sounds like a an interesting word. Like so we have the word opportunity. We have the word opportunity. We have the word. Hold on, let me go ahead and write that. Opportunity. Opportunity. And then we have the word valid. And where was valid? Yeah, then we have valid. Let's get valid on there. Then we have valid. And then, last but not least, barely. 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 Okay. Şöyle bir şey daha söyleyelim arkadaşlar. Yayındakiler bir beğeni butonuna basarsa bu yayın daha fazla kişilere önerilecek YouTube'da. O yüzden bir beğeni butonuna tıklayalım. Eğer beğeniyorsak tabii. Aksan. Bence gayet güzel bir şey oldu. Bir tavsiye. Someone says, what does annihilated mean? Annihilate would be like to completely destroy, to completely obliterate, to basically extinguish. Yeah, maybe. Yeah, tamamen mahvetmek, yıkmak gibi bir şey. Okay, so
Bas dediğim anda 30 kişi basmış. Helal ya. Saksan. Elif, Sude. Ben Elif, Sude Accent. Cessur'u artık gerçekten tanıyorum. Çünkü her videonun altında bir şekilde bir yorumu oluyor. Elif sen cansın. Tanımıyorum seni ama bir sempati besliyorum sana karşı. Sorry, but your card is now more valid. You've lost your opportunity. Barely. Barely kelimesi ne kullanmadık. Ama burada no more valid demeyelim. No longer valid. No longer. Your card is no longer valid. Okay. No longer valid. Bu sende. I barely had the opportunity to buy a car, but I could not drive because my driver's license was not valid. Barely had the opportunity. Barely had the opportunity to drive a car. Okay. Yeah, sure. Okay. I barely had the opportunity. Ama yani bunu nasıl bir durumda kullanabiliriz? I barely had the opportunity to drive a car. Yani gramatik olarak oldu da yani ne zaman mantıklı olacak? Ne zaman bunu kullanmamız gerekecek? I barely had the opportunity to drive a car. Bir şey söyleyeyim mi Zach Bey? İngilizce sadece senin köyünde konuşulmuyor. Öyle mi demişti? Öyle bir şey demişti değil mi? Biri de benim videomun altına şey yazmış. Ferhat Yıldız nokta nokta Reşat Almanca sadece senin köyünde konuşulmuyor. Top yorum olarak. Öyle bir şey demişti sanırım o yüzden. Şimdi I barely had the opportunity to buy a car. Yani bu gramatik olarak oldu ama yani birçok durumda kullanılmayacak galiba. I could not drive because my driver's license was not valid. Kalan kısmı son kısmı oldu. All right. So let's go to the next one. I had an opportunity to steal a credit card. And I barely stole it, but it wasn't valid. Bu yine gramatik olarak oldu ama yani barely stole ne anlama geliyor? Yani barely için birkaç şey yapalım, birkaç örnek verelim. Mesela 9. sınıftan geçmek için GPA, yani siz ne diyorsunuz GPA? Puan ortalaması gibi bir şey mi diyorsunuz? Yani my GPA has to be over 3.0. Okay? Over 3.0. 3.0'dan daha yüksek olması gerekiyor. Ve diyelim ki benim GPA'm, benim işte puanlarım, benim notlarım 3.000001. I barely passed 9th grade. I barely bir şekilde geçtim sınıftan. Anlaşıldı mı? Ya da şöyle de kullanılır. Because of the pandemic, I barely go out. Okay, yeah, I barely go out. I do go out, but barely. Like Yes. once a week. Something like that. Okay. Wait. At the beginning of the year, I had an opportunity to pass the proficiency exam. Let's say the opportunity. I had the opportunity to pass the proficiency exam. I thought that I was going to be able to pass it. Diyelim. I thought that I was going to be able to pass it with my valid IELTS score. Daha kısa yapsak I thought I could pass it desek. I thought I could pass it. Beginning of the year, I had an opportunity. I thought I could pass it. Yeah. Oh, that's fine. That's not as quite. But however, we have to use yani grammatically 100% correct olması için would have been ya could have been olması gerekiyor. Çünkü didn't work diyor ya. Geçmiş, bitmiş ve değişemeyecek bir şeyden bahsediyoruz. I thought that I could have been able to pass it with my valid IELTS score, but it didn't work. I thought that I could have been able to. I thought that I could have been able to. Could have or been I able would have. to.
thought that I would have been able to. Yeah, I thought that I would have been able to. I thought that I would have been able to pass it with my IELTS score, but it didn't work. So, Doğukan, you can say, I thought that I was going to be able to. Yani buna çok benzer olan. I thought that I would have, ne dedik şimdi? I thought that I would have been able to. Diyebiliriz. I thought that I could pass diyebiliriz. Biraz daha basit olan. Bunlardan bir tanesini seç. Then I barely passed it. Wonderful. Good job. Okay. Bir şey söyleyeceğim. Bak burada Almanca bilen biri var. Benim az önce yaptığım bir şeyi algılamış. Bak arada damitler kaçıyor yazmış. Onu highlight etsene. Nerede o? İsmail Pehlivan yazmış. İsmail. Bu mu? Bazen böyle evet damit şey demek Almanca. Güzel bir İngilizce çevirisi yok. Her neyse Almanca bir kelime. Onu kullandım da az önce. Duymuş adam ya. Ne kadar dikkatli dinliyorlar. Vallahi duymuş. Almanca bazen aklıma geliyor. Nasıl alıyor bilmiyorum. Almanya'da doğdum. Türkiye çok seviyorum. Çok güzel ya. All right. So, here we go. Here we go, guys. Aslı diyor ki, both Zach and Dillendim are giving us great opportunities, but barely half of us are capable of understanding the valid things they teach us. Both Zach and Dillendim, yani gramatik olarak bu oldu ama bence çok anlamlı olmamış olabilir. Both Zach and Dillendim are giving us great opportunities. Give you the opportunity, giving us great opportunity. Okay, tamam orası oldu. But barely half of us, o biraz garip oldu. Barely half of us. Oldu yine yani mantıklı ama yani benim kulağıma biraz garip geldi. Barely half. Evet oraya ben de biraz takıldım ama gerisi güzel aslında. Geri kalan half of us are capable of understanding the valid things they teach us. Buradaki valid yani valid points maybe. Ya things olur ama yani ben valid kelimesini çok beğenmedim yani. Olsun neyse. Gramatik olarak bu %100 oldu. Tebrikler. Okay. So now let's do one. Let's do one. So let's have them pick the words and then we will improvise. Okay, gençler? Yes, let's improvise. Reşat, could you pronounce the longest English word? If I knew what pronounce is. No, just kidding, man. Pronounce. Oh, wait, what do you mean? Hangi kelime? Yukarıda bir kişi bir şey yazdı da. What is it? Bilmiyorum. Can you guys see my messages? He's always damn it. Damn it. Damn it, man. Okay. Şimdi arkadaşlar, valid bazen geçerli anlamına gelecek. Bazen geçerli anlamına gelmeyecek. Arkadaşlar hiçbir zaman bu kelime eşittir bu kelime şeklinde öğrenmeyin. Bunu defalarca söyledim. Yani bunu yapmak istemiyorsunuz. Yani basit bir çözüm yok bunun. Yani bir çözümü yok bunun. Sende de çok tatlı bir şey var. Mesela şimdi İngilizce'de şey diyoruz ya, you don't want to do that. Bunu yapmak istemiyorsunuz ama Türkçe'de öyle demeyiz. Bazı şeyler sende çok tatlı geliyor. Farkında oluyor musun bunların? Yani bazen bir şey aklımdan, bir şey ağzımdan çıkınca yok onu geri almak istiyorum. Yani o çok garip oldu falan diyorum. Ben de bazen damit diyorum. Farkında mısın? Okay. So, gençler şeyler gelsin. Aksan demek istiyorsun. Okay. Aksan. Kelimeler gelsin. Yazmış. Yazdım demiş ama ben göremedim. Kelimeler gelsin evet. Arada bir sorular da gelebilir bence. Ben Hakkı Kurt'un yorumunu aramaya çıkıyorum yukarı doğru. Okay. Reşat the Explorer. Clever geldi. Okay. Clever. Happiness. Happiness. Ondan sonra rational. Beğendim bunu. Rational. Okay. 5 tane yapalım biz. Okay. Unavailable.
Unavailable. Unavailable. All right. Unavailable. Ve sonuç olarak solid. The longest English word is pneumonotramicroscopic silcovolcaneciosis. Something with pneumonia, but I have no idea what it is. Pneumonomotramicroscopic silicovolcanoconicious. I don't know. Let me try it again. Wait. Pneummonotramicroscopic silicovolcanoconiosis. Coniosis. That was pretty good. Okay, so we have 5 words here, and we need to use them all. Okay. So we have clever. Clever, you know, it's kind of like zeki, akıllı, something like that. You got a good brain. You know how to use it. Happiness. Someone who is happy is experiencing happiness, joy, mutluluk, sevinç gibi bir şey. Rational is kind of like logical. Logical. It makes sense. Mantıklı. Yes. Mantık kurallarına aykırı olmayan, yani rational. Unavailable. So it's the opposite of available. So available would be like you are free to do something, you're available to do something. Unavailable would mean like you're not, yani müsait değil, yani müsait olmayan gibi bir şey. Solid can mean like katı, like bir şey için, bir nesne için katı bir şey. Yani şey, sıvı olmayan, gaz olmayan, yani katı bir şey. And it can also mean like solid, like salam, something like that. Like it's a solid, solid reasoning. So for example, you give me a reason to believe something, and I say that's a solid argument, salam, something like that. Okay. Do you want to go first? Okay. Give me a situation at least. Like give me something. Like maybe a sentence that I can... You're at the psychiatrist. Dillendim. I'm at the psychiatrist because my girlfriend is unavailable for so long, and I just lost my joy and my happiness. And I know it's not clever to always think about it, and I'm trying to think about it in a rational way, but you know, the only thing that happens when I think about her is actually I get solid as a rock. What? No, I didn't say that. And the psychiatrist told me there is no solid thing that, you know, could, you know, I don't know. Say something. I had something in mind, but it was dirty, and I kind of said it. But it's okay. We'll go with that. All right. So now you give me a situation. Okay. This is what we all just experienced. Bu çok sorulan bir şey. Bana hep soruluyor. Şimdi cringe bir yüz ifadesi. Bir şey, yani şu. Yani genelde işte bir şey acıyınca onu yapıyoruz. Ya da böyle iğrenç bir şey gördüğümüzde, ya iğrenç değil de, yani biri yani acı çekerken işte diyoruz ya. Diyelim bir kişi böyle kolunu kırıyor. Diyoruz ya. Yani o cringe oluyor. Yani I cringed when I saw his broken arm. Cringe. Bir şey göstereceğim. Cringe. Benim bir cringe emojim var. Onu göstereyim. Hı. Seni büyüteyim mi? Şurada. Görünüyor mu bilmiyorum. Bir saniye. Bak. This is my cringe emoji. This is me being cringe. Cringing. Evet. Okay. So now it's my turn. Here we go. So I need a situation.
Okay, you can't find your charger. I can't find my charger. Okay. So, I thought that I had rationally found the key to happiness. I thought it was a clever way to find joy in life. But then, all of these arguments that I thought were so solid came crashing to the ground when I couldn't find my charger. Sounds like a poem. My girlfriend called, and I said, I'm unavailable. I have to find my charger. And that's it. And that's the whole story. How could you pick up when your phone is dead because you don't have a charger? My phone wasn't necessarily dead. That wasn't dictated. That wasn't what's the word? Necessitated. That wasn't necessitated by Necessitated? That's a word? Yeah, necessitate. Wow. It's a good word. It's a good word. You gotta write that one down. Necessitate. It's a good word. Yeah, that wasn't necessitated. What's the definition of wait. Hey Siri, what's the definition of necessitate? The fact of being required or indispensable. Do you want to hear the next one? Yeah. An indispensable thing. Do you want to hear the last one? No, I'm good. Okay. That's great. Yeah, that's a good. Nice. It's a good word. It's a good word. Okay. So arkadaşlar artık siz şey yapın. Bunları kullanın. Mesela bizim en sevdiğimiz arkadaş. Clever people had some solid ideas about happiness. Nokta. They were rational. But happiness is different for everyone. Nokta. Büyük harf. Those ideas didn't apply to everyone. Diyeceğiz. To everyone. Nokta. Büyük harf. So, happiness is unavailable at the moment. Okay. Apply to diyeceğiz. Apply to diyeceğiz. Onun dışında sadece bu işte noktaların olmaması, büyük harflerin olmaması sıkıntılı oluyor. Bir şey görüyor musun burada? Bir şey görüyorum, evet. İnsanlar trip atıyor. Sürekli Alex'in cümlelerini alıyorsun. Böyle bir isimli, yani böyle bir isim olunca yani dikkat çekiyor. Ama okay. Ben bir şey söyleyeyim mi? O ismi şimdi içimden telaffuz ettim ve aslında Türkçe olduğunu anladım. Ben de yani daha şimdi bir gün anladım onu, yani şey olduğunu. Ben tam şimdi anladım ve dedim ki sen Yok bir önceki yani bir önce yorumda ben okumuştum. Tam okurken dedim ki ya ben şimdi rezil oldum ama. Okay. Sorry for my bad England. Okay. Bu sende. Okay. Being clever. Bir şey söyleyeceğim. Sen yorum koyuyorsun ya, benim yüzüm kayboluyor. Baksana. Bilerek yapıyorum. Being clever and having happiness in life doesn't always have a connection that is rational. You can't always be happy if you're clever, and it's a solid truth. Happiness can be unavailable sometimes. Unavailable. Okay, happiness in life. Being clever and having happiness. Having happiness in life. In life desek olur. Yeah. Yani. Do you have happiness? Happiness. Yeah. Yeah, you being get my point, right? And being happy in life daha iyi olur. Daha mantıklı olur. Being clever and being happy in life don't always have a connection that is rational. Don't always have a rational connection. Yeah, Kadir Kaya. I think that's one of my friends from Germany. Where? Kadir, is it you, my friend? Where? Where can I find the? Yeah, I think because. Give me a sign if it's you, bruh. Okay, you look out for that sign. I'm gonna go back to that. Yeah. All right. So we said being clever and being happy in life don't always have a rational connection. You can't always be happy
You can't always be happy. Nokta. Büyük harf. If you are clever and it is a no. You can't always be happy if you are clever and it is a solid truth. You can't always be happy if you are clever and it is a solid truth. Bu gramatik olarak oldu ama biraz garip oldu. Yani it is a solid truth kısmı biraz garip oldu. Happiness can be unavailable sometimes. Sure, and unavailable. Yani onu yanlış yazdık. Onu düzeltmek istiyoruz. Okay. Okay. Bir Zek atasözü der ki nokta boşluk büyük harf. Bu sende. I can be clever, but if I want to find happiness, I should be rational. But you are solid in my life and you make me unavailable. Okay. Okay. So. You are solid in my life. That's crazy. So, I can be clever. Evet, bu biraz garip oldu. Burada I can be clever diyorsun. Ondan sonra ama mutlu olmak istiyorsam rational olmam lazım. Sanki rational clever'den çok farklı oluyor. Sanki onlar yani apayrı şeyler oluyor ama bence rational zaten rasyonel şey, yani Türkçe'de rasyonel diye bir kelime var. Rasyonel zaten mantığa dayalı kararlar vermek anlamında kullanılıyor. Clever yani, ise akıllı, zeki evet, bir şey oluyor. But deyince ona zıt koşan bir şey dememiz gerekiyor ya, ama zıt değil ona yani. Akıllıyım ama bazen de mantıklı kararlar vermem gerekiyor gibi bir şey demiş oluyorsun. Aynen, ama kelimesi mantıklı olmuyor o zaman. Aynen öyle. Şimdi. Yes, Elif Sude Cesur. Elif, holla at you girl. Stop running ile stop to run arasındaki fark ne? Kainatın en iyi İngilizce. Bugün bir şey söyleyeceğim, bak bu yorumu okumam lazım. Valla bunu kim yaptı? Bunu sen mi yaptın? Bir dakika, dur. Neydi o yorum? Benim videomun altına gelmiş. Dilli nasıl videosu? Bir saniye. Zach, how many Turkish words do you think you know? Probably bak, bu a lot. 12. Wait. Biri şey yazmış. Almancayı ana dilin gibi konuşuyorsun. Almancayı 5 günde kainatın en iyi öğretmeni Ferhat'tan öğrendiğini kabul et. Nankörlük etme Ferhat hocana. Çok iyi değil mi ya? Ayşenur izliyorsan. You are the shit. Oh, sorry. All right. Sorry for that cuss word. It's all right. I'll forgive you. Clever people know that there are rational ways for achieving happiness. Okay. If we have solid ideas for being happy, happiness is unavailable for us. Yani mantıkken bence bu olmalı. Yani gramatik olarak olmuş olsa da bence yani mantıkken çok olmalı yani. Mutlulukla ilgili çok iyi şeylerimiz varsa o zaman mutluluk yok bize yani gibi bir şey oldu. Okay. So. Soru alalım mı birkaç tane? Ne soralım? Yok soru alalım mı? Soru alalım mı? Soru alabiliriz. Gençler bir şey sormak istiyorsanız şimdi sorabilirsiniz. Biz yaşlılar da sorabilir bu arada. Yaşlılar da sorsun. Orta yaşlılar sormasınlar. Onlar gelmesin. Biz onları Orta sevmiyoruz. yaşlılar lütfen sormayın. Biz onlarla işimiz yok. Okay, bu sende. Okay. Hem de arkadaşlar. Hem yani genç olsun, yaşlı olsun. Yani bu oluyor. Bari i'yı büyük yap. Yani büyük olsun o. Tamam. Orada mısın? Okay. I'm here. Okay. Look at me. Let's go. Okay. I had a solid team. They were clever. One of them
was unavailable when I called him, and then I killed him. Then I killed him. One of them was unavailable when I called him, and then I killed him. Okay. Cooking meth is important than everything. What? Is more important. What is, you want to cook, what is meth? Does he mean meth? Methamphetamine? It probably means meth, yeah. Okay, we're trying to keep this channel monetized, okay? So please don't do it. Okay, cooking cookies is important. Cooking, no, something else. Cooking, what can you cook? What is that Mexican thing called again? Tacos, burritos, chips, you can't cook salsa, tacos, do you? Nachos. Salsa. Okay, cooking salsa is important, more important than everything, than anything, okay? And then with an A, not with an E. I am happiness. You are not happiness, you are happy. Am I insane? Yes. Your grammar. No, I'm kidding. Nice try. It's great. So let's go over this again. I had a solid team. They were clever. Şimdi o iki cümle oluyor. I had a solid team. Nokta. Büyük harf. They were clever. Okay, I had a solid team. Dot. They were clever. One of them, no E, them was unavailable when I called him, so I killed him. I would say so I killed him instead of and then I killed him olur, so I killed him olur. Bir tanesi yani sebep gösteriyor. Bir tanesi sadece olayları anlatıyor. Neyse devam edelim. Okay. Cooking meth is important. Why? How did that come across? Like we were just talking about you killing your friend, but now you're cooking meth. Okay, but if you want it to be important, if you have things that are important and you think meth is the most important thing, then you got to say is more important than, like, and then spell than with an A. Yani bir şeyden than, yeah, is more important than anything, right? Yeah, gençler bir than oluyor, bir then oluyor. Hızlı konuşurken belki aynı gibi gelebilir kulağınıza. Ama more important than. More important than. Aslında hızlı konuşurken aynı oluyor. Neyse. I am happiness. Mutluluk benim. Ne diyorsun? You can be happiness. No, you're happy, obviously. I am happy. Happy. I'm happy. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar şurada bir şey söylemek istiyorum. Çünkü benim videoma geçen şey gelmiş. Videonun altına yayınlandıktan sonra işte aman ne kadar ukalasınız, ne dalga geçiyorsunuz, bilmem ne. Hani birazcık şey yapmaya çalışıyoruz. Yani kimseyle hani benim şahsen kimseyle dalga geçtiğim yok. Kimse İngilizce bilmek zorunda değil. Sadece eğleniyoruz yani, bu şey değil, aşağılamak falan değil. Geçen gün videonun altına birkaç kişi yazmış böyle. İşte bilmem ne. Ukala falan filan. O yüzden biraz şey oldum şu anda. Hambale oldum. Aynı şeyi tekrar yaşamayayım diye. Tamam. Bitti değil mi? Am I insane? Evet. Am I insane? No, you're not. You're crazy. I guess not. Şimdi bunu konuşalım. I don't want to be Zach's student. He pays a lot of attention to how we write. He pays a lot of attention to how we write because I want people to understand you. Because I want people to understand you. That's why. Okay. Ferhat Yıldız'ın yorumunu koysam. Ferhat Yıldız'ın mı? Terbiyesiz Amerikalı ile Almancı gelmiş saatlerce İngilizce anlatmaya çalışıyor. Öleceğim. Okay. Evet. Benim ukala kanalıma ukala bir şekilde abone olmak istiyorsanız, ukalalığından istifade etmek istiyorsanız. Ki isteyin yani. Dillendim. Birlikte dillenelim. Biri bugün şey yazmış. Hocam dillenmeseydiniz ne yapardınız?
Dillenmiş olmazdım. Okay. So, şimdi sormak isteyen, şimdi bir soru görmüştüm. Neredeydi o? Nerede o? Anıl, nereye gittin? Anıl. Ah. So if you guys heard the following words in isolation, would you be able to make out which one is which anyway? Where, course, course. No, they are pronounced the same. No. They are pronounced Exactly. exactly the same. Yes. Okay. Ne demek? All right. So, Ama şu emojiyi koymuş. hangi Yani emoji? dalga geçiyor. Şu. Dalga mı geçiyor? Oh, vay be. Şöyle diyor yani. Çok yardımseversiniz. Allah razı olsun ya. Yani emojiler O çok şey bakışı. yapıyor. Çok anlamı çok değiştiriyor. Vay be, ben onu hiç şey Dalga yapmadım. geçmiş Hiç bizim fark yani. etmedim. Aha, geçsin ne olur. Alright. So. Çok önemli, çok değerli bir yorum geldi. Ne yapıyorsun diye. Tamam, onu kaldıralım. Alright. So. My gender is happiness. What? What? Okay. Okay. Bu da çok sevdiğim bir yorum. Ya bu niye o gelmiyor? Tamam geldi. Türk var mı diye. Wow. Var mı ki Türk burada? Okay. Bazen oluyor. I have to go England or the USA. Where does it say that? Attempt to ve attempting farkı nedir Zach? Attempting. Attempt. Okay. Bu İngilizce mi konuştu? Yok, Türkçe konuşmuş. Attempt kelimesi yani deneme gibi bir şey olabiliyor. Yani bir isim olabiliyor. Yani this is my first attempt. Mesela işte powerlifting diye bir spor tarzı var. İşte çok ağır şeyler kaldırıyorlar. İşte 3 kere bir şey deneyebilirler. This is my first attempt. Deniyorum. Olmadı. This is my second attempt. Deniyorum. Oldu. Attempt. Yani bir isim oluyor. Attempting yani bir fiil oluyor. Ben şimdi bunu deniyorum. İşte yapmaya çalışıyorum. Oh, attempting. I am attempting to do this. I am attempting to lift this weight. Olur. How can we use accept? So the word exception, for example, the word exception would mean something in Turkish like istisna, something like that. Yes. Hariç. Yeah, something Bilmem like ne that. hariç. Except I'm gonna tell you everything you need to know, except give you. No, that's bad. I know. I can I know name everything. I know everything about her except her height, for example. Yeah, except. Bir tek bu yok. Yani bir tek bu yok. Bu hariç. Bunun dışında falan. Except oluyor. Bu da Yes. except kelimesiyle aynı oluyor. Yani şu bu da kabul etmek gibi bir şey. Except. Evet, telaffuz olarak aynı. Aha. Okay. Biri şey yazmış. How can we use even? Even. Nerede o? Nerede az önce görmüştüm. Aha. Serra Genç yazmış. How can we Sevda. use even? Yukarıda Serra. mı? Evet, birazcık. Saat Çok fazla kaçtaydı? değil. 9:50 something. 9:58. 9:58. Bu çok şey geliyor ya. Evet, bazen yorumlar Stop buying ile stop to buy arasındaki fark ne? stop buying the stop. Yani gerçekten soruyor mu yoksa dalga geçmeye mi çalışıyor? Onu anlayamadım. Hayır, dalga geçmeye çalışmıyor gerçekten. Çünkü bu konuşma dilinde çok fark ediyor mu ya? Konuşma dilinde ben şu an düşünüyorum. Stop buying junk food. Sürekli Ama gidip orada buy stop- junk
Aynen. Sürekli işte gidip işte abur cubur işte alıyorsun. Stop buying junk food diyebiliriz. Ama Ama orada stop to buy diyebilir miydim? Peki diyemezdim herhalde. Değil mi? yok Stop to diyemezsin. No. Stop to buy şey olur. Stop by the market to buy some stuff. Yeah. Can you stop? Yeah, stopped to buy. I stopped to buy some food. Ya da bir emir olarak stop to buy. Yeah. On the way home, stop to buy some junk food. Yes. Yani bu bir şey için durmak olur stop to buy. Mesela hani satın almak için durmak. Hani yürüyordum ama satın almak için durdum. I stopped to buy food, right? I could say it that way. ya bu düzgün yani işte to kelimesi genelde amaç belirtiyor. İşte bunu için gibi bir şey oluyor. Yani almak için, Ama satın almak için. Evet. Durdum. Okay. Evet ama I stopped buying diyorsak Have o a zaman good da life on air. yes, I stopped buying diyorsak artık satın almıyorum. Satın almayı kestim anlamında kullanıyoruz. How can we use even diye 958 Serra Genç. Serra Genç. How can we use even? So even means a lot of Yeah. things. So just at the very beginning we have like siz ne diyorsunuz? Çift sayı mı diyorsunuz? Çift sayı diyorsunuz galiba Türkçe'de. Yes, Yani even numbers. 2, 4, 6, 8. Even numbers. And then give another meaning. For example, something can be even, right? Well, yeah. What do you mean? Yani even hani bir şeyin şey olması. Eşit. Ne deniyor? Evet. Yeah. So make sure the so yani saçımı şey yapıyorum. Saçım yok da yani saçım olsa işte saçımı yaptırıyorum. Make sure the sides are even. Yanlar eşit olsun. Yanlar aynı olsun. Make sure the sides are even diyebiliriz. Aynı zamanda yani şey açısından sen bana işte bir kötülük yaptın. Ben de sana bir kötülük yapıyorum. Ondan sonra we are even. Aynı şey oluyor ama yani mecaz olarak artık biz eveniz yani intikamımı aldım şeklinde oluyor. Aynı zamanda bile gibi bir şey oluyor. Evet. Bunu bile yaptım. I even did this. Oraya bile gittim. I even went there. Ya da şöyle bir şey. Mesela ben hiç denize gitmem. Arkadaşlarım diyor ki işte o gün var ya herkes geldi denize. Reşat bile. Normalde o hiç gelmez. Even Reşat came with us. Good stuff. All right, guys. We have so many questions. All of them are smart except Emre. He's stupid. Wow. Okay. All right. Zek abi Müslüman mı? Biri şey yazmış. Zek, Reşat'ın İngilizcesini eleştir. Eleştireyim mi? Onu expose edeyim mi? Expose etsene beni bir kere. Şey için onu yapayım mı ya? Şey geliyor ya 1 Nisan. Okay. Evet. All right. So. Hocam. T sesini D olarak çıkartıyorlar genelde. Onlar kim? Onu bir açıklayalım. Onlar kim oluyor? Onlar Amerikalılar ise o zaman katılmıyorum bu konuda sana. Bu beni çok şaşırtıyor. Yok, D olarak okumuyoruz. Büyük ihtimalle Enes senin kulakların çok alışmamış henüz işte bu D ile T arasındaki fark. Şey diyorsun galiba. Yani bazı işte yani yazılışında T olan ama aslında okunuşunda D olan birçok şey var. İşte ondan mı bahsediyorsun? Yani mesela writing. Yes. Ben bir şey yazıyorum. Onu demeye çalışıyor bence. Onu demeye çalışıyor değil mi? Aha. Birçok kişi ben şey anlarım. Birçok kişi şey diyor. Mesela TH sesini yani işte D olarak okunduğunu söylüyor. Ama evet haklısın. Birçok yani yazılışında T olan ama aslında T sesi olmayan birçok kelime var. Evet haklısın. Bununla ilgili benim bir videom var. T ile ilgili. T Amerikan İngilizcesinde 4 farklı şekilde telaffuz ediliyor diye anlatıyordum orada.
Kısaca söyleyeyim mi ya da buna mı geçelim? Yo, devam. Yani 4 farklı T olabiliyor. Birincisi gerçek T sesi. Türkçe'de de olduğu gibi işte ne bileyim tevazunun T'si. Take kelimesinde bir kelime T ile başlarsa ya da vurgulanan bir kelime, yani vurgulanan bir hece T ile başlarsa, mesela undertake, orada da take de vurgu olduğu için yine T sesli bir T olarak çıkıyor. Eğer ama T iki tane sesli harfin arasına geliyorsa o zaman Amerikan İngilizcesindeki D gibi telaffuz ediliyor. Türkçedeki D gibi değil ama. Water mesela. Water değil, water. Orada bir D ses çıkıyor. Water demiyoruz, water. Sonra flap T var. Flap T'de stop T var. O da kelimelerin sonunda T gelirse, mesela what kelimesinde ya da se kelimesinde. Orada da t çıkmıyor, se oluyor. Stop ediyoruz yani dilimizin ucuyla. Bir de drop T var. Drop T'de hiç telaffuz edilmiyor. O ama çoğunlukla bir seçenek oluyor. Mesela international diyebilirsiniz, international diyebilirsiniz. O da N ile E'nin arasında kalıyorsa T, o zaman drop T'yi kullanabiliyorsunuz. Genellikle Amerikanlar orada drop T kullanır ve international derler mesela. Ya da Aynen internet. Öyle. Aynen öyle. Bir önceki arkadaş işte sordu, işte D niye yoktur, T niye D olarak okunuyor gibi bir şey sordu. Ben bu arkadaşın sorduğunu anlamıştım. The bazen D ya da D oluyor. Yok. The oluyor. Ya da the ya da the oluyor. Yani D ile başlamıyor. Yani bir D sesi yok onda. The olur. Sizin kulağınıza D gibi geliyorsa, işte burada yazılan gibi geliyorsa, o zaman kulağınız henüz alışmamış bu şeylere. Daha çok maruz kalmanız gerekiyor. Daha çok dinlemeniz gerekiyor. Ve zamanla alışırsınız ve şey yapmaya başlarsınız. Ayırt etmeye başlarsınız. Alright. Well, so the first one is writing. The second one is writing. Writing. Yes. It's the same. Yes. The same pronunciation. Özür dilerim. Alright. So, dude. Dude ne demek? Ne demek biliyor musun? Lanet demek? olsun dostum demek. Dostum. Yani biz Amerika'da Kanka gibi bir kelime. kanka gibi bir şey yani. Genelde yani İngiltere'de kullanılıyor mu bilmiyorum ama yani Amerika'da sık sık Daha kullanılan. az. İngilizce'de daha çok mate. Amerika'da işte sık sık kullanılan işte dostum gibi, bro gibi, işte ne bileyim, dude. Bir erkek oluyor. Genelde bir kıza söylemezsin. Söyleyebilirsin ama yani genelde bir erkek oluyor. Kızlar nasıl birbirine kanka diyorsa, ama genelde aslında o da neyse, ona girmeyeyim. Alright. So. Buddy. Buddy de aynı şekilde. Daha çok böyle what's up buddy? O da dude gibi yakın yani. Ama bunu okurken body demeyin arkadaşlar. O da. Buddy. What's up buddy? I'm great. Bir ara spordaydım. Spor yapıyordum. Bir çocuk bana geliyor. You are my body. You are my body. What Yani up dog? Benim vücudum sensin. Yani vücudumsun gibi bir şey. Ben okuyamadım ama. Alright. Sevde güler. Cümlenin sonunda kullanılan though'un Türkçe karşılığı nedir? Birazcık yani gibi. Yani. I don't know though. Bilmiyorum yani. I don't know though. I don't know ama. I don't know. Yeah, something like that. Alright, so. The Atlantic Ocean. O T'nin düşmesinden. Evet, Atlantic. Atlantic demeyiz mesela değil mi? Atlantic. Yeah. Bunu söyleyebilirim. Yani şunu. Bazı insanlar işte bu senin dediğin stop T ya da işte bu diğer kelimenin sonunda gelen T. Neydi? İşte stop T vardı. İşte sit gibi, what gibi. O kadar. Tamam. Bazı insanlar bunları yapmakta bayağı zorlanıyor. Ve aslında bazı insanlar için aslında bunu yaparlarsa daha çok anlaşılır.
İşte what, dur. What demeleri gerekiyor. What demeleri gerekiyor. Ama what değil de what gibi bir şey çıkıyorsa o daha az anlaşılıyor. Yani what dersen daha iyi anlaşılıyor. Ama yine what doğrusu oluyor. What. Anlatabildim mi? Yani desert ve desert sözcüğünün telaffuz desert ve desert. Desert. Yes. Desert. En önemli şey geldi şimdi. Like the live stream. Like the live stream. People, just do it. Just like the live stream. My gosh. Men and man. Yes. Men, man. Men, man. Aynısı kadınla da. Woman and women, right? Woman and women. Women. Woman, women. Yeah. Woman, women. 1845. Slap the like button. I've never been there. I've never done that. I've never met this person. I've never done that. Record Okay. and record. Yes. So bu kişi Türkçe yazmış. İngilizce'de vurgu bayağı önemli oluyor. İşte bazen kelime değişebiliyor. Yani vurguyla. O zaman record. Farklı oluyor. Record. Bir tanesi işte record oluyor. Record oluyor. Record oluyor. Record ise yani kaydetmek gibi bir şey oluyor. Bu tartışılır. Mesela bunu bir daha yapmam. I'll never do that again. Nasıl çıkıyor ağzımdan? All gibi çıkıyor ama hızlı konuşurken. İşte hızlı konuşmuyorsam o zaman I'll diyorum ama hiç kimse yani böyle I'll demiyor hızlı konuşurken. Ne diyorsun? You know what I struggle with? What do you struggle I recently with? discovered this. I struggle with the pronunciation of words that have an LRL. Like if it's literal, you know, like particularly. There's a stop when I pronounce it. Like you hear that? Particularly. You're saying it well. I think so. I think you're saying it well. Say it again. Particularly. Well, like first of all, if I was saying this, I would say particularly. I would do it with like 4 syllables instead of 5. Particularly. I don't know how I would say it. I have no idea how I would say it. Like Okay. it's really hard for me to go LRL. Particularly. And also to go, and you know what's also hard for me to do? When it goes RDR, as in order. Order? Yeah, I think I can do it somehow, but I really, you know, it's not that easy for me to do it because I don't speak that often, you know. Right. In Turkish, I struggle with like a ler or a lar, and then like a le. Onlar la. Yok. Onlar. Something like I struggle with those. Okay. And I also realized that I struggle with something in Turkish as well. I forgot what it was, but I have that, I think, in almost every language, that I have one particular thing that I struggle with. You know, something that I managed to do it with. Shoulda. Shoulda olur. I should have done this. I should have went. Şimdi should have. Bunun açılımı should have oluyor. Ama should have diye kısaltılıyor. Aynı zamanda should have gibi okunduğu için, yani işte çok benzer bir kelime olduğu için aslında bazı insanlar should of, yani of diye yazıyor bunu. Bu çok yani doğru olarak kabul edilmiyor. Should have olması gerekiyor. Yani tırnakla işte V, I ile. Okay. Bu güzel soru geldi Futaba'dan, yıllar nasıl okunur diye. Mesela bizim sürekli kullandığımız 1845. Oh, okay.
Yeah, so let's do this. So 1845. I was born in 1993. 1845, 1993. Yani aslında orada yaptığımız şey mesela biz Türkçe'de nasıl diyoruz? Biz 1995 diyoruz mesela benim doğum yılım. Ama İngilizce'de aslında şunu diyorsun 1995, Aynen öyle. 1855, 2021, 2021. You don't go 2021, right? You'd say just... you can say that. You can say that. Yeah, but you wouldn't say 1985. You wouldn't say that. No, you wouldn't say that. Yeah. So for the year 2000, 2000 için kesinlikle 2000 olacak. Başka bir şey olamaz. Ondan sonra 2001, 2002, 2003. Onlar çok net oluyor. Ama yani 2010'dan sonra biraz karışıyor. Yani biz 2010 mu diyeceğiz yoksa 2010 mu diyeceğiz? O çok net olmuyor İngilizce. Yani en azından Amerika'da. Ben hep 20 yani mesela işte ben işte 2011 2011'de mezun oldum işte liseden. 2011. I always said 2011. But some people would... We have a similar thing in German because in German all the years we say like 1900, 1800, 1700. You know, you go like that 1700, 1800, 1900. But then when it comes to 2000, you don't go 2000, you go 2000 really. So that's weird with the new year that we like with the new what's it called, millennium? Yeah. Yeah. Well, that carries over to English too. So in numbers, I could say, for example, I could say that my salary is 3,500 TL or something like that. 3,500. Yeah. I can say 2,500. I can say 3,500, but I can't say 3,000. I can't say 3,000. It has to be 3,000. Yeah. Yeah. You understand? Sure. Okay. Arkadaşlar, bu yayının sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Hepinizi seviyoruz ama işimiz var arkadaşlar. Ne yapalım? Şimdi birkaç soru daha alalım. Ondan sonra bir şey bu söyleyeyim yayını... mi? Hayır. Bir şey söylemek istiyorum. Tamam, söyle. Bir şey söyleyeceğim ya. Tek abi izin ver ya. Bir imzanı alayım ya. Hayranım. Tamam. Ben seni sokakta görsem var ya böyle muamele çekerim sana. Zeki abi. Oh. We're trying to keep this channel monetized. Okay. Şey diyecektim ben. Selena Gomez and Sansa business. Okay. What were you gonna say? I was gonna say biz bu yayına 100 kişiyle falan başladık. 120 kişiyle. Sonra bir noktada 200'e falan geldik. Bu yayın ne kadar uzarsa hep daha fazla insan oluyor. Mesela şu anda 259 kişiyiz. Yani aslında sabaha kadar gitsek böyle 1000 kişiyi falan görürüz bence. Bütün İnsanlar da eğleniyor. Çökertiriz yani. Ama insanlar hani yayını beğendikçe geliyor ya. Hani mesela şimdi de tekrar yayını beğenirseniz hit the like button. Dur ben beğenmiş miyim? Ben de beğenmişim. Tamamdır. Bakalım 243 beğeni var yayında. 243 beğeni var. Abanın arkadaşlar kaç olacak bakalım. 253 oldu anında. Vay Bak, be. Reşat etkisi. Dillendim etkisi anında. Dilenmişsiniz. Bak. Şimdi arkadaşlar 260 artıyor evet. Türkçe'de olmayan bir ses var. Mesela it kelimesi var ya yani o. It. Onun sesli harfi e oluyor. Türkçe'de olmayan bir ses. E oluyor. Aynen. Onun önüne bir B sesi koyarsak, ondan sonra bir T, ondan sonra bir Ç koyarsak aslında T yok. Direkt Ç. Evet. Direkt Ç. T'si yok. Okuyorum. Bu küfür bir şey. Bunu söylemeyin ama anlayın. Bitch oluyor. Tamam mı? You Bitch. didn't. Tamam No mı? you didn't. Okay. Aslında Şimdi, küfür değil. That's what you call a female dog. that is the proper name of a female dog and no one uses it that way. You would say, hey, that's a female dog. That's how you say that. Okay. Diğerinde yani ilkinde yani plaj anlamına gelen yani beach oluyor. Bir tanesinde oluyor. İlkinde oluyor. Beach. Tamam mı? O zaman yani Türkçe'de olmayan bir ses var.
Siz bazen şeylerinizi, sesli harflerinizi çok kısa yapıyorsunuz. O yüzden yani beach, yani plaj anlamına gelen, işte beach'i çok böyle hızlı okurken bazen beach gibi geliyor bizim kulağımıza. Bir şey Yani- söyleyeceğim. Süreyya Korkmaz yaklaşık yarım saattir aynı soruyu soruyor. Onu bir alalım mı Zach? Nerede o? Neredeyse her yerde. What is the difference between have to and must? Çok büyük bir fark yok da have to biraz daha ne bileyim colloquial oluyor. Biraz daha günlük bir şey oluyor. Must biraz daha resmi oluyor. Mesela I have to go to the bathroom. Tuvaletim var. Tuvaletim geldi. İşte I have to go to the bathroom var. I must go to the bathroom desem sanki Lord of the Rings diyeyim. Sanki böyle çok ciddi bir şey oluyor. Yani 10 kere kullansan 9 kere have to'yu kullanırsın. En azından Amerika'da, İngiltere'de mesela must biraz daha kullanılıyor. Ama mesela benim kulağıma şöyle geliyor. Muhtemelen senin kulağına da öyle geliyordur. Mesela have to yerine must kullanıldığı zaman, bu arada ikisi de aynı anlam. İkisi de zorunlu olmak anlamına geliyor. Ama must sanki böyle very urgent. Yani mesela çok ucunda böyle çok ciddi bir şey varmış gibi geliyor. Mesela I have to go dersen ya gitmeliyim. I have to go home. Eve gitmeliyim. I must go home dersen sanki böyle evde seni çok ciddi bir şey bekliyor ve şu anda gitmezsen öleceksin gibi bir... Yani bir tanesi daha resmi oluyor. Bir tanesi daha ciddi oluyor. Evet. Ama aslında aynı anlama geliyor. Ama bir tanesi daha resmi oluyor. Evet. Fewer and less. Arasındaki fark nedir? Şimdi there were fewer people at school today. There were fewer people at school today. There was less water in the lake today. There was less water in the lake today. Anladık mı? Countable, uncountable. Fewer people, less water. Fewer people, less water. Yani ben one water'dan bahsedemiyorum. Yani water countable değil yani. O yüzden less diyeceğiz. Ondan sonra countable ise yani people, yani insanlar için, gitarlar için fewer diyeceğiz. Yes, birisi sayılabilen, birisi sayılamayan. Fewer people, insanları sayabildiğin için fewer kullanıyorsun. Miktar olarak yani kişi sayısı olarak daha az kişi var diyorsun. Diğerinde ama su gibi şeyleri sayamadığın için işte bir su, iki su diyemiyorsun. Kahve, ne bileyim daha ne var, para gibi şeyleri hani sayılan kelimeler olmadığı için orada less money, less water, less coffee demen gerekiyor. TH ile bitip Y harfiyle başlarsa kulağıma Ç sesi geliyor. Mesela don't you. Don't you. So, TH ile bitmiyor ki. evet. Yani T ile bitiyor demek istedi galiba. Don't chew destek yani böyle anlaşılıyor. Yani don't you olduğu anlaşılıyor. Ben don't chew demem. Ben don't you. Don't you want to go? Don't you know me? Aynen ben okurken bir şey olmuyor. Ama aslında yani böyle bir şarkı var aslında. Don't you. Don't you. Onu biliyor musun? Böyle saçma sapan bir şarkı. Don't you wish your girlfriend was Evet, aynen. hot like me? Berbat bir şarkı var da. Onlar don't you. Aynen. Okay. Yani böyle bir şey var. Evet ama yani çoğu zaman bence O ulamadan ötürü. onu duymayacağız bence. English is a nonsense language. English is a nonsense language. The best language is Arabic because it's God language. So, people, wait, can I please reply to that? Well, first, let's not say uts. Let's say it's. So instead of put in I. We're going to put a lowercase I. And then you have to capitalize the A in Arabic so that we know it's a language. So we're going to capitalize the A in Arabic. You don't have to capitalize it because it's God's language. It doesn't have to be capitalized. And then we're going to put the C in because after the E. Okay. All right. Mertcan, seni seviyoruz.
All right. So. I'm sorry, but I'm sorry. Shit. Okay. If that wasn't, yani bu bir şaka değilse eğer az önce yaptığın gerçekten, brain reset please. Okay. Reset your brain. All right. Hintli insanların İngilizcesini mi? Anlarım. Hello, do you understand my English? Do you really understand it? It is very, very calming, isn't it, sir? Okay, guys. So, I think it is time for us to answer our last question. So, let's get our last question on the screen, and we will answer our last question. Hot dog. Nereden akıllarına gelmiş ya? Sıcak köpek white. Ve evet, her hafta oluyor bu canlı yayınlar. Benim beynim gitti. Bir hafta Zerk'in kanalında, bir haftada Dillendim diye bir kanal var arkadaşlar. O Dillendim kanalına gidip abone olup orada da canlı yayınlara dahil olabiliyorsunuz. Ama daha güzel bir İngilizce kanalı var. Master of Languages diye bir kanal var. Oradan da çok güzel İngilizce öğrenebilirsiniz. Mutlaka takip etmenizi tavsiye ederim. Samet bunu 5 kez, 10 kez falan sordun. Out of question. Genelde out of the question diye böyle ifade ediliyor. Mesela bunu nasıl çözeceğiz diyorum. Bu olayı nasıl çözeceğiz diyorum. Sen de bir öneride bulunuyorsun, bir tavsiyede bulunuyorsun. Ben diyorum ki that's out of the question. Yani onu hiç yapamayız. Yani onu düşünmek bile, onu düşünmeyeceğiz bile. Out of the question. Hiç sıfır yok yani. Okay. So, well, I think it's about that time. And we have more people watching us now than we have at any other time. I think this has to be 2 hours again. I don't know. I leave it up to you. I don't have hobbies. I leave it up to you. I got a girlfriend, man. Channel. I got a girlfriend. I don't care about your girlfriend. My girlfriend is watching me right now, waiting for me to get off. That's not true. You just lie like that all the time. Well, I do, but then I confess. But then I confess that it's a lie. So it's okay. So it's okay. All right. I think we should go half an hour more. What do you think? I think this is. I'm having fun, man. I don't care. I don't care though. I don't care. I'm not pointing a gun at your face or anything. Well, I am, but I'm not. Okay. So let's do it. Let's do a little longer. A little longer. Right. But we're not half an hour. Not half an hour. Maybe 28 minutes. Something like that. Okay, this is a very important question. I don't. Nobody likes me. I mean, I do. Can you blame them? No, I wouldn't like myself either. I wouldn't like myself, man. I'm a nightmare. I mean, I'm amazing for like one day. That's how long I last. But for the rest of the time, I'm just awful. I assumed you were hungry. Burada you farklı mı telaffuz oluyor? Assumed you were. Oluyor. Evet, C sesi olabilir. I assumed you were hungry olabilir. D ile bittiği için ama genellikle olmak zorunda değil. I assumed you were hungry. I assumed you were hungry. Biraz C böyle kayıyor biraz. Assumed you gibi bir şey olabilir. Ama yani olmak zorunda değil. Cüsselli Savaş 53 santim. Abi bu ne? Aynı adamın 3 sorusuna bakılıyor. Böyle işim ben. Bu ne? Ayrı yazılıyor. Yani boşluk ne? Yani öyle yazılıyor. Aynı adamın 3 sorusuna bakılıyor. Böyle işin ben. Ama sonra biraz yukarı
I got you homie yazmış. Bakıyorum yukarı gidiyorum. Aha. Bir sorusu yok galiba. Sadece böyle complain etmek için yazmış onu. Bayağı bir complain etmiştir. Your teeth are brighter than my career. Ama bir şey söyleyeyim mi? Senin dişlerin gerçekten bembeyaz. Bende şey yok, çay yok, kahve yok, kola yok. Yani onları sarılaştırmak hiçbir şey yok. Sen bir şey söyleyeceğim. Sen ne yapıyorsun? Çay yok, kahve yok, kola yok, film yok, dizi yok. O yok, bu yok. Ne yapıyorsun sen bütün gün? Abi şimdi bu var. Bu var. Tamam mı? İşte bu var. Ondan sonra spor. Ondan sonra başka ne yapıyorum? O kadar. Ya başka bir şey yapmıyorum. Okay. So. Zek tenkiti de tehdit edir. Yaşlıdır ve fanağı. Ne oldu şimdi? Biri Azerice bir şey yazmış da. Zek tenkiti tedi. Yo, anlamadım. Esperanto yapay dilini hiç duymuş muydunuz? Ben onu duydum. Yani ne olduğunu biliyorum. Ben de duydum. Böyle bir dil olamaz ki. Yani bir dil bir topluluğun kullandığı bir şey. Bir toplulukta oluşan bir şey. Yani bir ortak dili olabilir. Yani bugünkü İngilizce nasıl böyle bir ortak dili olarak kullanılıyorsa olabilir. Ama böyle yapay bir dil değil ki yani. İngilizceyi geliştirmek için bir şey deriniz. İyi yapmışız bayağı. İşte amacımız o. 1,5 saat tekrarla. Hadi 1 saat 31 dakikayı tekrarla sen. Sanırım aslında bununla ilgili çok şey yapmadık bu yayında. Daha çok telaffuzla ilgili sorular cevapladık. Ama yani benim kanalımda, Reşat'ın kanalında bir sürü video var bununla ilgili. İngilizce nasıl öğrenilir diye bir şeyim var, bir videom var. İşte İngilizce düşünmek, Türkçe düşünmeyin falan diye bir videosu var Reşat'ın. Yani bunları izleyebilirsin. Okay. Honor. Onlar aynı oluyor zaten. Bir tanesi Amerika, Amerikan, bir tanesi British. Humor, ikisi de aynı. Yani hepsi aynı. Humor, honor oluyor. Zek hocam bir videonuzda master kelimesi için ustaların ustası gibi bir anlam olduğundan bahsetmiştiniz. Yani ustalara ustalık yapan kişi anlamında demiştiniz. Normal usta için ne kullanmalıyız? Professional? I don't know. How did you guys meet? Well, we haven't met yet. We have not met. I have no idea. Who is this guy? I mean, görüşmedik. Hala görüşmedik biz Zek'le. Aynı şehirde yaşıyoruz. Sürekli canlı yayın yapıyoruz. Ama bir kere bile görüşmedik. Aynen. Bir kere şey yapalım. Böyle bir Kadıköy'e geçip bir şey yapalım mı? Böyle herkesi davet edip bir etkinlik yapalım mı? Ne diyorsun? Bence yapalım. Siz bunu istiyor musunuz? Kadıköy'e girip takılalım mı? İstanbul'dakiler cevaplasın. İstanbul, yani yarınız İstanbul'da zaten. Real olun artık. Hangi şehir? İstediğin şehir. İstanbul tercihen. Aynen. Ben İstanbul'dayım. Reşat'ın önerdiği kanalın ismi ne? Dillendim. Dillendim diye bir kanal şey yapıyor. Dillendim. Hep öneriyor. Birlikte dilleniyoruz. Hı. Bir Antakya çıktı. Bir İzmir çıktı. Bir Mersin çıktı. O kadar şey yok. Bir evet çıktı. Bir yer çıktı. Bir of course çıktı. Bence bunu yapalım. Bir gün Kadıköy'e geçip takılalım. Kadıköy sahilde. Bir görüşelim. Kadıköy. Aha. Gelirsin yani. Niye gelemezsin ki? Okay, so. Adana köprü başı. Baya şeyiz ya. Ankara var. Var. Diyarbakır var. Bodrum var. Arkadaşlar benim müzik kanalım vardı da onu çok yani devam ettirmiyorum. Yani gitar
öğrenmek isteyen varsa, yani müzik teorisi öğrenmek isteyen varsa oraya girip öğrenebilir ama yeni şeyler gelmiyor. O yüzden jazz nasıl okunuyorsa Türkçe'de jazz teorisi öğrenmek isteyen oraya girebilir. Solo atmayı öğrenmek isteyen oraya girebilir. Ve genel olarak işte müzik teorisi anlamaya başlamak isteyen biri oraya girebilir. Onun dışında yani yeni bir şey çıkmayacak. Hatta o işte gitar solosu nasıl atılır serisini bitirmedim ki. Yani hiç izlenmiyordu. Okay. Bu ne? Bu Kanalı mı? Bilmiyorum. Okay. So. Here we have Kadıköy is better all İstanbul dude. Ne diyorsun? Yani ben mesela şimdi şeyde kalıyorum. Ben Nişantaşı'nda kalıyorum. Ve Kadıköy'e gittiğim zamanlar böyle başka bir dünyaya geçmiş gibi hissediyorum. Yani böyle karşıya geçtiğin zaman Kadıköy gerçekten böyle her defasında culture shock yaşıyorum böyle birazcık. Ama bu olumsuz bir şey değil, olumlu bir şey de değil. Sadece farklı. Kadıköy gerçekten biraz daha Türkiye. Nişantaşı biraz daha Avrupa Türkiye. Yani ya da genellikle Beşiktaş tarafı, yani Avrupa yakası tarafı biraz daha şey böyle Avrupa'yı medeniyet daha şey. Ama Kadıköy biraz daha böyle yurdumun Kadıköy'ü işte, yani biraz Anadolu havası var anında. Seviyorum Kadıköy'ü de ama Nişantaşı'nı ya da Beşiktaş'ı yeğlerim. Bir liste çıktı. Nişantaşı is rich. The neighborhood is rich. Yes, not me though. I'm not one of them. Zek eleştiriyi bir analiz ediyor. Ne yapalım? Bana sık gelen bir eleştiri söyleyeyim mi sana? Söyleyeyim mi? Söyle. Söylüyorum. Bir de diyor ki Zek sen bunun insanların şeyini, yani aksanlarında falan eleştiriyorsun ama senin de aksanın var diye bir eleştiride bulunuyor millet. Ben de diyorum ki iyi ki Türkçe öğretmiyorum arkadaşlar. İyi ki Türkçe öğretmeni değilim arkadaşlar yani. Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Şunun farkına vardım. Elbette senin bir aksanın var. Ama kullandığın kelimelerden ve harflerden ötürü bütün telaffuzunu kendi başına farkında olursan, biri sana mesela, ben sana tüm yaptığın şeyleri söyleyebilirim ve nasıl yapman gerektiğini söyleyebilirim. Aksanın kaybolur senin. Gerçekten. Çünkü benim kullandığım, ben manyağım zaten telaffuz konusunda, biliyorsun. Ben sana aslında bir saat otursak seninle haftada bir kere falan, sen 2 ay sonra tamamıyla aksansız Türkçe konuşursun. Çünkü sen mesela bak, en bariz yaptığın şey ne senin, biliyor musun? Mesela biz Türkçe'de mesela he is coming, o geliyor yazılıyor değil mi? Hı. Sen oradaki R'leri telaffuz ediyorsun ama biz İstanbul Türkçesinde onları telaffuz etmiyoruz. Geliyor. O geliyor diyoruz. Hı. Sen mesela hep o R'leri telaffuz. Mesela onu bırak. Bu bir. Bunu kolayca yaparsın zaten. Böyle biraz dikkat etmeliyim söylediklerine. Sonra ben böyle point out ederim bunları istiyorsan. Söylerim sana, birazcık uygularsan. Tabii istiyorsan, istemek zorunda değilsin. Çünkü mükemmel Türkçe konuşuyorsun zaten. Olur tabii ki, ben Türkçemi geliştirmek isterim. Yani o kadar, yani 5 yıl oldu abi, 5 yıl oldu. Yani 5 yıldan sonra yani benim Türkçem pat diye, yani benim aksanım pat diye girecek mi? Onu da ondan da emin değilim ama deneyebiliriz. Okay. So, shall I ve we de kullanılıyor ama we ve I ile will I ne? Shall I ve we de kullanılıyor. Shall I, shall we, ama we ve I ile will I. Bunu anlamadım. Sen anladın mı? Ben de anlamadım. Tamam, bunu bir daha deneyelim. Bak millet ne diyor? Ya şimdi şöyle bir şey var. Şimdi aslında güzel bir şey söylüyor. R'leri bırakma diyor. Çünkü hani aslında hedeflenen şey o R'lerin de hani daha düzgün bir Türkçe için, evet. Ama doğal gelmiyor kulağa.
R ile. Mesela geliyor demek daha doğru aslında İstanbul Türkçesinde. Ama doğal gelmiyor işte kulağa. Arkadaşlarım geliyor anne. Dediğim zaman bu yapay geliyor yani. Halbuki kesinlikle. daha düzgün. Yani nasıl İngilizce'de yani kesinlikle buna benzer bir şey bulabilirim. Dur. Az önce dedim ya yani I'll yani I will kısaltılıyor. I'll oluyor ama yani konuşurken I'll diyoruz yani. I'll be there soon. Yani yakında işte orada olurum. Yani 5 dakika sonra oradayım falan demek için. I'll be there soon. I'll be there soon dersem yani herhalde teknik olarak biraz daha doğru oluyor ama yani biraz daha şey gibi geliyor. Yani yapay değil de doğal gibi gelmiyor. Evet. Okay. Coinky. Bu da Zeynep Aslanbay'da yaklaşık 1,5 saattir hep aynı soruyu soruyor. Ama ben coincidence demek istiyor olabilir mi? Coincidence. Yani o kadar. Coincidence. Coincidence. Yani ama yani tesadüf. Ama öyle yazılmıyor tabii. Yazılışını hiç görmedim. Yok yani bu kullanılıyor. Yani coincidence. Yani böyle saçma sapan böyle çocuksu bir şey. Yani şey yapmıyorum. Yani kötü bir şey söylemiyorum. Yani o Zeynep büyük ihtimalle bunu bilmiyor. Genelde yani çocukların kullandığı bir şey. Böyle bir şey var mı? Yani coincidence yerine coincidence diyorlar. Yani böyle tatlı, böyle çocuksu bir şey olarak. Ben de coincidence yanlış yazdı zannettim. Coincidence biliyorsun tesadüf demek. Gibi bir şey. Evet. Şimdi bad, bed. Bath, bat. İlk ikisindeki fark şey oluyor yani sesli harfleri oluyor. Yani bir tanesi yok Türkçe'de yani a sesi o yok sizde a bad bad. İkincisi sizde var bed 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 bad bed bad bed. Üçüncü ve dördüncü kelimelerin arasındaki fark yani son sesli harf. Yok sessiz harf. Bir tanesi bath. Bath. Bir tanesi bat. Bat. Bath. Bat. Bu bat biraz zor geliyorsa bat falan diyebiliriz ama yani bat olması gerekiyor. Bir şey söyleyeceğim. Sürekli yorumlarda birileri yazıyor. Reşat hangi kanalı önermişti? Master of Languages kanalına ithafen bir yaptım. Bir tirat sundum size. Geyik yaptım yani. Bir kanal falan önermedim. Şakaydı o. Yani o geyik yapmıştım. Kanka konuşurken ağrı kullanmasak fazla mı kulağa kötü gelir? Mesela how old you? Evet tabii ki. Olmaz. Old çok şey olur. Çok yani. Çok kötü oluyor. Aşırı kötü olur. Yani bunu Türkçe'ye vuracak olursak yani. Baksana. Ferhat. Ne? Ferhat Yıldız. Bu mu? Evet. Yeni beğeni önermiş. Abi bu kanalı kim açtıysa var ya senin ben alnından öpeyim. Efsanesin ya. Bugün ne güldürdün beni ya. Kainatın en iyi. Gitmiş var ya. Kanal açmış. O benim videomda geçti. Videomda şey dedim ya. Yani dünyanın en iyi İngilizce öğretmeni olduğu halde yine biraz gelişebilir bu konuda. Belki bütün evrenin iyi olacak dedim yani. Evet. Okay. Here we go. Alright, here we go. Doğukan ne diyor? Better than I do derken than dın diye okuyoruz. The sesini yapmıyoruz. Onun gibi İngilizce'de de bazı sesler yutuluyor veya vurgu bir kelime. Şimdi arkadaşlar than diye okunuyor. Than ya da then yani hızlı konuşurken then ama ilk yani baştaki ses oluyor. Tamam mı? D sesi yok orada. Yani hiç herhangi bir D sesi yok. Kulağınız alışmış değil. Yani daha çok dinlemek lazım. Yes.
Abi bunu cevaplık. Bunu cevapladık az önce. Dinlemiyor musun abi? İşte sorup dinlemiyor musun yani? Ne bileyim. Okay. All right. Okay. Zek abi, American pronunciation için flap T harfi gibi videolar çeker misin? Benim öyle bir videom var. Geç kaldım. Ama var arkadaşlar yani. Yo, bence sen de çekmelisin. Sen daha ciddiye alınırsın bu konuda. Sonuçta Amerikansın baba. Haklısın. Herkes beni çok şey yapıyor. Yani en iyisi bu falan diyor. Weather ve weather. İkincisi yanlış yazılı. İkincisinin H harfi olmayacak. Yani ilk H harfi olmayacak. İkinci H harfi olacak. Weather. Okunuşları aynı oluyor. Okay. So. Bence bu yayını bitiriyoruz. Arkadaşlar benim sevgilim beni bekliyor. Hem de yatmadan benim yapmak istediğim şeyler var. Ama peki hepinizi... bundan şeyin haberi var mı sevgilinin? Ne? Seni beklediğinin. Does she know about it, like that she's waiting? Well, yeah, because she's waiting. I mean, yeah, that was supposed to be a joke, but I got it. So you were implying that I was making an excuse, that it wasn't real. That's what you were implying. Yes, correct? yes. I understand. Yes. Okay guys. All right. So hepinizi seviyoruz. Tek böyle tek hepinizi seviyoruz. Yalan, ben hiçbirinizi tanımıyorum. Niye seveyim Allah Allah ya? Ben tanımadan severim. Ben de tanımadan seviyorum. Arkadaşlar. Ben bu yorumlardan, bu chatten, her şeyden o kadar zevk alıyorum ki yani. Ben de bir insanı görmeden nasıl sever? Gerçekten bu aileyi, bu topluluğu seviyorum. Biz Çilem'le bu arada çünkü yine o Çilem'le ilgili şey geldi. Biz Çilem'le video çektik yine. Ama Çilem ilk baştan şey yapmak istiyor. Hani şey dedik, birkaç tane video daha bekleyelim. O da paylaşsın birkaç tane de ben. Onu sevmiyor hani ne? Her neyse. Yani gelecek çok 2 tane komedi video çektik Çilem'le. Yine bana bir kalp atıldı. Sevgilin görmesin. Alright, so we are going to go ahead and end the live stream arkadaşlar. Kapatıyoruz. Yayını kapatıyoruz ama hepinizi seviyoruz. Reşat, demek istediğin bir şey var mı? Haftaya ne yapıyoruz? Haftaya ne yapacağımızı tabii ki şu anda bilmiyoruz. Ama yaklaşık 160 saat sonra herhalde biliriz. Aynen, aşağı yukarı. Mutlaka benim kanalımda olacak. Dillendim. Abone olmadıysanız şimdi gidip abone olun. Bütün videolarımı beğenin. Hepsini izleyin sabaha kadar. Bir sonraki yayında benim kanalımdayız arkadaşlar. Reşat, o Davudi ses nereden çıkıyor? What? Davud ne? Davudi. Yani Hazreti Davut'tan bahsediyor ama Hazreti Davud'un sesini de nereden biliyoruz ki? Ama yine de güzel iltifat için teşekkür ederim. Tamam, hepinizi seviyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Haftaya işte Reşat'ın kanalındayız. Orada görüşürüz. Yes. Değil mi? Orada görüşürüz. You guys have a good night. I'll see you next week. Later.